Yani duvar yapmak yerine araba üreteceğiz. Bu başlık bile olabilir hatta. Aynen, yerli üretim Toyota Supra Peki yapacağız. içine binecek miyiz abi? 2 kişi taşıyacak. Allah Allah. 50 1,5 ton taşıyacak abi bir şey sonra. 1,5 ton taşıyacak. Yani sen şöyle mi yapıyorsun? Sabah dükkana gidiyorsun, bugün bir tavan üreteyim mi? Bir gün bir kapı üreteyim falan, öyle mi gidiyorsun? Türkiye'de Supra'yı alamadık. Kendimiz üretelim dedik. Biraz öyle. Herkese merhaba Junior Builders izleyenleri. Bugün sizlerle birlikte Burak abiyi kendi kanalına misafir alıyorum. Burak abi nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Öncelikle yani kendi kanalına misafir olmak nasıl bir duygu? Valla genelde ben Zehra'yı misafir ediyordum. Bu sefer ilk defa ben misafir oldum. Bugün ben dedim ki abi dedim, seninle birlikte bir video çekelim ve benim sana soracağım sorular var. Yani Evet. aslında şöyle gelişti süreç. Ben burada sana sorular sormaya başladım. Sonra dedim ki hadi bunu video çekelim. Aynen. Ve sistem böyle ilerledi ve biz video çekmeye başladık. Ya hem izleyicilerin merak ettiği sorular oluyordu mesela. Sen de bir izleyici olarak bana sorular sorarsın. Kesinlikle hem onların da öyle. merakı gitmiş olur. Şimdi ben öncelikle şunu söyleyeyim. Biz bu projeye başladığımızda genelde bizi şey düşünüyorlar. Hani oyuncak modelini yapıyoruz gibi düşünüyorlar. Ben o yüzden insanları buna ikna edebilmek için önümüzde gördüğümüz tamponu ürettim. Bu bir tampon değil mi abi? Birebir Bu bir tampon. Supra MK5 modelinin birebir ölçekli tamponu. Yani Yeni ben bu Supra'nın kadar tamponu. büyük olacağını düşünmüyordum. Evet. Çünkü hatta ben şeyi üretmiştim, bilirsin, Mini Cooper'a üretmiştim. Dedim ki Mini Cooper'a tamponla aşinayım. Dedim ben ilk başta tampondan başlayayım. Ama bu tampon Mini Cooper'ın 2 katı oldu yani. Nasıl bitireceğim onu da gerçekten merak ediyorum açıkçası. Peki abi şeyi merak ediyorum. Yani sen daha öncesinden otomobil tamponu üretmekte aslında hani otomobilin birçok parçasını üretiyorsun Evet. ama benim anladığım kadarıyla sen şu an bir otomobilin tamamen tümünü üretmeye çalışıyorsun. Ya genelde zaten ufak tefek parçalarını üretiyordum. Genelde yorumlarda hep şey izliyor yani diyorlardı. Siz bu gidişle araba üreteceksiniz. En son araba parçası üretmiştim bir tane. Bunu da ürettiyseniz dedi, siz artık araba üretimine geçtiniz dedi. Biz de araba üretimi üretelim dedik. Şimdi ona başladık, bakalım inşallah bitirebiliriz. Peki abi bu projeye başlamanın kararını nasıl aldın yani? Seni bu projeyi yapmaya iten şey neydi yani? Ya aslında çok komik bir şeyi var. Onun başlangıç hikayesi var. Ben bu iş yerine yeni taşındım. Taşındığımda buraya birçok ihtiyacım vardı. Hani ofis alanı böldürmem gerekiyordu. İşte çalışma alanı böldürmem gerekiyordu. Duvar yaptırmak çok maliyetliydi. Şimdi camdan yaptırayım dedim. 100.000 lira gibi bir fiyatlar çıkardılar. Tuğladan yaptırayım dedim. Ona usta bulamadım. En sonunda ben bu Polima'nın makaralarını çok kullanırım. Bu filament makaralarını. Bunları ben diziyordum işte. Masa yapıyordum. İşte sehpa yapıyordum. Bir önceki ofiste vardı abi, ben hatırlıyorum. En son dedim ki ben bunlarla duvar da yaparım. İşte onun da başlangıcını yaptım hatta. Bunları aralarına böyle parça koyarak duvar öreceğim. Onu duvarla böyle kenarlarından da plexiyle sıkıştırıp gerçek bir duvar şekli vereceğim. Hadi ya abi. Aynen. Bundan haberim yoktu benim. Şimdi dedim ki buraya duvar yaptırmak nereden baksan en kötü ihtimalle bir 50.000 tutacak. Tabii. Bir duvar çok burayı daraltırmış abi. Aynen. Yani şey olarak. Dedim ki ben bu makaraları kullanayım. İşte ne kadar kilo bir şey üretmem lazım? Dedim ki 400 kiloluk bir şey üretmem lazım. Oraya duvar örebilmek için. İşte ne yaparız? Aklıma bu proje geldi. Hem Sen de araba üreteyim dedin. aynen abi. araba üreteceğim. Yani duvar yapmak yerine araba üreteceğiz. Bu başlık bile olabilir hatta. Bu duvar işte bu makaralarla yapacağım. Bir de herkes şey soruyor. Sen bir daha bir şey, arabaların birçok parçası, yani kırılan birçok parçası üretiyorsun. Mesela klima menfezleri olsun, işte birçok noktada parçasını üretiyorsun değil mi? Olmayan ya da üretilmeyen parçasını üretiyorsun. Evet, üretiyorum. Şimdi yorumlarda genelde şeyden bahsediyorlar. İşte arabanın şu parçasını üretebilir misin? İşte bu parçasını üretebilir misin? Şimdi aslında biz plastik olan aksam her şeyi üretebiliyoruz. Ben de aslında biraz insanları buna inandırabilmek için komple bir araba üreteyim. İşte kapı kolunu da üretebildiğimi de görsünler. İşte klima ızgarasını üretebildiğimi de görsünler. Tampon üretmişsin abi zaten. Tampon Bir de üretebildiğimi lastik var. görsünler. Görmüyorsun ama lastik var. O yani. lastik 21 inç. Yani videolarda çok küçük gözüküyor aslında ama 21 inç Şu an yani bayağı ya burada buna abi. nasıl bir lastik bulabileceğim onu da bilmiyorum. Bu jant şu an tanesi 500 kilogram falan bir ağırlık taşıyacak bunlar bittiğinde. Yani arabaya aslında O kadar temeli bittiğinde yani hepsini taşıyacak değil mi abi? Hedefleyebildiğim 1 ton, 1,5 ton falan taşıması. 1,5 ton taşıyacak abi bir şey sonra. 1,5 ton taşıyacak. Arabanın kendi ağırlığı da ortalama 300-350 kilogram bir şey olacak. Peki abi sen şimdi tamponu üretmişsin. Bu tamponu nasıl ürettin? Yani modelini nereden aldın? Birebir bu gerçek şu an Supra'nın tamponu mu yani? Bu tampon şöyle, yurt dışında bir arkadaşım var benim.
Bunun gerçek bir Toyota Supra'sı var. Bu da kendi arabasından parçaları sökerek tarıyor. İşte modelliyor. Tüm parçalarını Tüm söküyor. parçalarını genelde aynen. Çok uzun bir süreçli bir proje yapmış. Ben de bu projesini çok beğendim. 1.10 ölçekli modelini ürettim. Orada baktım her şey tam. Yani elektrikli modele de dönüştürülebilecek bir şekilde. Dedim ki ben bunu birebir ölçekli üreteyim. Hem çok güzel bir proje olur. Bir de dünya çapında da bir ilk olacağız. Şasisiyle birlikte 3 boyutlu yazıcıdan üretebildiğimiz için. Bakalım yani çok büyük bir şey aldık üzerimize ama inşallah bitirebiliriz. Abi sen çok basit anlatıyorsun ama yani bu tampon bir Supra'nın önüne gitse aynı tampon. Bu tamponu biraz ben değiştirdim açıkçası. Yani Ama yani boyut olarak birebir aynı. birebir aynı yani. Aynen. Sadece kalınlığını bir tık artırmam gerekti. Çünkü bu hareketli bir araç olacağı için darbede dayanımı Bir olsun. dakika, hareketli bir araç olacak abi. Tabii elektrikli bir araç Yani olacak. ben anlamadım. Burak abi o kadar çok basit bahsediyor ki böyle hareketli olacak şey olacak ama biz kavrayamıyoruz. Yani biz derken izleyiciler ve ben kavrayamıyorum Yani abi. sana şöyle söyleyeyim. Biz bir senede yerli üretim... Bir sene sürecek. Aynen. Yerli üretim Toyota Supra Ve yapacağız. içine binecek miyiz abi? 2 kişi taşıyacak. Allah Allah. 50 kilometre bir hızla gidecek. Abi bunun aynen. detaylarına gireceğiz ya. Sen çok basit anlatıyorsun. Bu hani çok uzun bir konu. Sen dedin ki 1,5 ton taşıyacak. Evet. 2 kişi bineceğiz. Ve bir de hani birebir aynı tampon diyorsun. Aynen öyle. Ya aslında hani böyle bir videoda anlatıyoruz ama Ar-Ge'si çok geçmişe dayanan bir proje. Ya Ben tabii ki de öyledir 2 abi. senedir falan bunu neredeyse hesaplıyordum. En son kafama yatan bu modeli buldum işte. Bunun da üzerinde değişiklikler yapıyorum. Ya bu tamponu ürettim. Hatta bunun üzerinde de eksiklikler buldum mesela. Bunun içerisine çelik yay geçirmem gerekiyor esnemesi için. Çünkü gideceği için yani kazada o kazayı da absorbe etmesi gerekiyor. Arka tamponu da ona göre revize ederek üreteceğim mesela. Peki abi şimdi gidecek falan o kısımlara geleceğiz ama bu önümüzde gördüğümüz tampon ve bu jant abi tamamen 3D printer'dan üretildi ve bundan sonraki tüm süreçte otomobilin tüm parçaları 3D printer'dan üretilecek değil mi? Aracın %95 3D printer'dan üretilecek evet. Yani hepsi filament olacak. Hepsi filament aynen. Ne kadar sürecek peki abi bu? Yani tüm parçaları ayrı ayrı basacaksın ve sen monte de gideceksin değil mi? Bunun üretim planlaması nasıl yaptın? Şimdi üretim planlaması da şöyle ben her parçadan işte 2 tane var mesela. Hı hı. İşte kapıdan sağlı sollu var. Ben öncelikle birer tanesini üreteyim diyorum. İşte bir kapısını üreteyim diyorum. İşte bir jantını üreteyim diyorum. Hı hı. Hani eksiklikleri görerek diğer tarafı da tamamlayayım diye düşünüyorum açıkçası. Bir de üretirken görüyoruz hani bazı aksaklıklar oluyor. İşte şu tampon çizimde çok kolay gözüküyor ama üretirken gerçekten bizi çok zorluyor. Yani birleştirirken, yapıştırırken bayağı zorluyor. Onları Yani- da düzenleyerek bir sene içerisinde bitirmeyi planlıyorum. Aslında komple baskıya versem 3 ayda bitirebileceğim bir proje. Ama işte ben ömürlük bir proje olsun istiyorum. Hani fuarlarda falan Hı hı. sergileyelim istiyorum. İşte Teknofest'lere götüreyim oralarda sergileyim istiyorum. O yüzden dayanması için mecbur üzerinde bayağı bir çalışmam gerekiyor. Peki bu tampon kaç parça abi? Yani ne kadar sürdü mesela bu tampon üretmek? Veya sen şöyle mi yapıyorsun? Sabah dükkana gidiyorsun. Bugün bir tavan üreteyim mi diyorsun? Bir gün bir kapı üreteyim falan öyle mi gidiyorsun? Ya aslında ben bu projeye başlamadan önce şu tarihte şurasını bitireceğim, bu tarihte Hı hı. burasını bitireceğim diye planladım. İlk tampon üreteceğimi aslında ben ta geçen seneden planlamıştım. Şu an sırada kapı var. Kapısını üreteceğim. Çünkü kapısı da zor bir model. Onları bitirdikten sonra gerisi kolay. O şekilde hallederim. Bir de abi burada hani burası bir işletme bir yandan da diğer işler üretiliyor. Mesela atıyorum ben baktım az önce sağ tarafta işte Ford Fiesta'nın klima menfezi var. İşte Evet. ne bileyim herhangi bir Samsun'a fabrikaya az önce kargo çıktı mesela. Bir de senin kendi işlerin var. Sadece buna odaklı çalışmıyorsun değil Tabii mi? yani biz ağırlıklı olarak genelde antika arabaların parçalarını üretiyoruz. Çünkü antika arabaların parçaları hem çok pahalı hem de bulunmuyor mesela. Biz onları burada yerli üretim olarak üretiyoruz. Birebir ölçekli. Bunları gönderiyoruz mesela müşterimize. O işi de yapıyoruz. Ben bu ofisi bu araç için ayırdım. Yani burada sergilemek için, bunu birleştirmek için, bu yazıcıları kullanmak için buraya ayırdım. Benim o işleri yaptığım ekstra yazıcılarım olacak. O işleri de o şekilde devam edeceğim. Yani ikisini birbirine karıştırmak istemiyorum. Yani peki şeyi merak ediyorum abi. Sen tamam buna böyle hani duvar yapacaktım, araba yaptım dedin ama bunun bir de hani farklı bir hedefin daha da vardı. Nerede tam olarak sergilemeyi planlıyorsun? Yani şöyle, ben dükkanı ilk açtığımdan beri biliyorsun hani dünyada ilk olan şeyleri Evet. çok seviyorum. Mesela araç yedek parçasını da bildiğim kadarıyla Türkiye'de ilk ben yaptığımı düşünüyorum. Hani insanları da Biz Buna- görmedik. Buna ilk diyebiliriz abi orada. Çekinme yani. yani insanlar genelde 3 boyutlu yazıdan araç yedek parçası olmaz diyordu. Yani ben dükkanı ilk açtığımda da sen oyuncakçısın, oyuncak üretiyorsun diyorlardı. Yani ben buna inandırdığımı düşünüyorum Yani insanlar. var olmayan bir şey yaptığın Aynen. için abi.
Şu an 81 ile hatta yurt dışına bile yedek parça gönderiyorum mesela. Ve çok kaliteli çıkıyor. Yani ilk başlarda tamam hatalarımız vardı. Hani parça güneşte yamuldu, eridi ama şu an 250 dereceye dayanan malzemeler yapıyoruz. Zaten mesela otomobillerin zamanla mesela iç trimlerindeki işte o esnemeler güneşte falan da oluyor. Yani bizim malzememizde de olabilir hani. Aynen Çünkü öyle. 5 yıllık bir otomobilde bile oluyorsa bizimkinde de olabilir diye düşünüyorum. Evet, ya ben bu işe başlamadan önce çok korkuyordum. Mesela bir şey kırılacak, işte telefon tutacağı takıyorsun, o klima ızgarası kırılacak diye Tabii. mesela çok korkuyorsun. Ama şu an üretici olduğun zaman takıyorsun direkt, ya kırılırsa yeniden üretirim. Tabii. İşte mavi rengini üretirim, pembe rengini üretirim. Mesela Aynen öyle abi. bu işte bana o güveni veriyor, hoşuma gidiyor. İşte bu projede bir dünyada ilk olmak istedim açıkçası. Hani duyurmak istedim. Bir de bildiğin gibi Çorum'da bu işleri yapmak gerçekten çok zor. Yani hem Çorum'da hem Türkiye'de yapmak çok zor abi. bana ya. genelde işte Çorum'da bu 3 boyut yazıcıları bile ben anlatamadım hala insanlara. Ya işte bu mikrodalga mı, fırın mı? İşte Bunu ilk defa duydum abi. ya işte hatta kayınpederim bile beni evlenmeden önce dedi ki işte ya bunlar akvaryum mu falan diye şey yaptı, sormuştu. Kayınpederim niye? Hatta bir teyze gelip yani bu fırın mı, mikrodalga mı, bunlara ekmek mi yapıyorsun falan diye gelmişti. Çok garibime gitmişti. 5 yıl olmuş. Hala anlatamıyorum yani. Biraz zor Ve oldu. Türkiye'de abi bu tarz yeni şeyleri kabullendirmek ve bunu sisteme entegre etmek cidden çok zor. Evet. Ya şu arabaya bir parça ihtiyacım oluyor mesela. En basitinden yazacağı bir parçam oluyor. Çorum'da bulmam beni onu çok. Evet. Ama Evet bir abi. İstanbul'a gittiğimde yani çeşit çeşit her parçasını bulabiliyorum. Mesela İstanbul'da yapmak çok kolay ama Çorum'da biraz zor. Yani evet. Peki abi şeyi merak ediyorum. Yani tam bir yıl mı sürecek? Yani senin hedefin bir yılda bitirmek. Yani bir yılda biz bunun içine oturup sürebileceğiz mi? Bir yıldan önce bitirebilme ihtimalim var ama şu an biraz ağırdan alıyorum. Hani YouTube kanalım gelişsin, büyüsün istiyorum. Evet. Herkes görsün istiyorum Tabii. bu projeyi. Çünkü çok değerli bir proje gerçekten. Kesinlikle öyle abi. Onu istiyorum. Bu işte Ar-Ge'sini yapayım istiyorum. Yaptıktan sonra işte 5-6 ay kullanıp çöpe atalım istemiyorum. İşte fuarlarda sergileyelim, herkes görsün istiyorum. O yüzden bir seneyi doldurarak hani dolu dolu daha kaliteli bir şekilde üreteceğim. Peki abi biz bunun tamam mantıken benim hayal dünyam şeyi alıyor abi. Yani evet bu tampon üretildiyse kapı da üretilir. Hepsi bir araya gelebilir. Bir otomobile ulaştı. Çünkü Lego'dan da otomobil yaptılar. Evet. Ben bunu gittim işte İstanbul'da AVM'de canlı gördüm. Şeyi merak ediyorum. Nasıl içine oturup süreceğiz? Şimdi ben onu ilk başta görebilmek için 1.10 ölçekli modelini ürettim. Koltukları bile mesela hareketli, ayar mekanizmalı. Yani şuna kadar O şu an düşündüm ben. burada değil mi abi? Şu an Biri onu burada, ölçekte aynen, burada. onun da görsellerini ekleriz. Güneşlik kapağına kadar düşündüm, sana öyle söyleyeyim. O güneşlik kapağı bile var o Vay be. arabada. Yani o yüzden hani direkt bodozlama atlamadım ben projeye. Her şeyini hesaplayarak başladım. Hatta bu tampon işte taşıması için bazı yerlerine vida delikleri attım daha güçlü olsun diye. Ve bu araç bittiğinde hani diyorlar 3 boyutlu yazıcı kazayı kaldırmaz, işte kırılır veya güneşten yamulur diye. Bu malzemeyi Line-X kaplayacağız. Line-X dediğimiz malzeme de kurşun geçirmez bir malzeme. Hatta ben Mini Cooper'ı da kaplamıştım. Onu da Evet ürettiğin tamponun aynen, önüne görmüşsünüzdür. kaplamıştı. Hatta kazalı halini de ben görmüştüm. Bu araç pert oldu. Yani ona çok üzülmüştüm. İlk aracımdı ve çok emek vermiştim. Arkadaş dedi ki aracı kaza yaptım dedi. Sattığım kişi diye Aynen. böyle oldu değil mi? Söktüğümü dedi tampon sağlam duruyor dedi. Yani tampon sağlam kalmış ama araba pert olmuş. Yani tampon gerçekten çok sağlam Evet. olmuştu. Bayağı argesini Yani- yapmıştı bunu. Peki abi iç mekanizma, yani motor olarak, iletken gücü olarak neyi kullanacaksın? Yani tahrik olarak nereden tahrik alacaksın? Motor gücü olarak bu elektrikli arabalarda kullanılan arkadan ya önden çekiş. 0-100'ü kaç saniye olacak? 0-100'ü 3 sene falan. Çok ciddi misin abi? Ben de şakasına Yok sormuştum ama. 0-100 olmaz ama bir 45-50 kilometre gider. Tabii. Yani 200 kilometrede bir menzili olmasını hedefliyorum. Araç toplamda 300 kilo olacak. İşte onu taşıyabilecek bir motor kullanacağım. Onun daha Tabii. argesini yapmadım ama motor koyacağımız yerler, işte o şaftları falan her şeyin yerleri belli. Peki yani şafta mesela şeyden mi olacak? Sonuç olarak abi çok yüksek bir gücü aktaracak. O da mı mesela teneffüsünden basacaksın? Yok o şey Yani olacak. evet Aynen. biraz daha onda hani Aynen. olur diye düşünüyorum. Şimdi, ama mantıken abi sen de biliyorsun otomobillerin zaten iç yaşam alanları platform dediğimiz bir şey var. O platform zaten 10-15 santimlik bir şasisi olacak. O da gerçekten çok güçlü bir şase. Yani aslında 2 tonun üzerinde bir ağırlık taşıyacak ama ben Tabii ki. 1 ton diyorum. Hani daha fazlasını Hı hı. yüklemek istemiyorum açıkçası. O şekilde şasisi olacak. Tabii daha ileriki seviyelerde belki o şasenin üzerine farklı bir model Tabii ki de. kurabiliriz yani. O şasiyi çok Değiştirilebilir güçlü yani tutmak tampon istiyorum. değiştiğinde
Hatta mesela Supra makyajında sen de makyajlayabilirsin abi. Tabii olabilir yani. Mantıken öyle oluyor. Supra'nın elektriklisi var mı bilmiyorum ama Yok onu da diye biz biliyorum. ilk yapacağız yani Çorum'da Evet. üretim otomobil Aynen yapıyoruz öyle yani. abi. Çok garip bir şey yani. Evet. Peki abi bu Supra bitti. Hani biz geldik burada kendimiz gezdik Çorum'da ama Evet. hani bu nerede sergilenecek? Senin buradaki hedefin ne? Ne yapmayı planlıyorsun burada? Yani şimdi şöyle, bu iş yerimizin adresi zaten açık. Hani üretim aşamasını Evet. görmek isteyen olursa tabii ki misafir ederim, gelip görebilir. Bittiğinde de hedefim işte ilk olarak Çorum'un AVM'sinde sergilemek istiyorum. Hani insanlar görsün falan diye. Daha sonrasında Teknofest'lerde, işte bu teknolojik fuarlarda sergilemeyi düşünüyorum. Çok spesifik bir ürün ya abi. Hani Ya bunu böyle yapmış olman yani mantıken araba üretmek çok zorken Evet. sen bunu kendin bu böyle burası 200 metrekare var mıdır abi? Var. 200 metrekare bir dükkanda üreteceksin ve kaç parçada bir yılda bir de. Bir de tamamen mühendisi de sana ait olmuş oluyor. Yani Çünkü sen şöyle elektrikli söyleyeyim. motor da üretiyorsun aslında. Tamam. Hazır alacaksın ama onda bir mühendisliği olacak Tabii yani. onu tutturmak için yani onun Tabii. zeminini hazırlamak. Aynen öyle şaft koyacağım diyorsun abi. Çok Hani zor basit bir bir şey. şaft değil yani o. Evet. Hani sen şaftlayıp geçiyorsun ama mantıken elektrikli bir tahrik alacak ve onu götürecek yani. Hani insanlar şey diye düşünüyor. Ne olacak? Bu elektrikli motosikletin şaftını koyar. Ama öyle bir şey değil. O uzun olacak yani ve Tabii onun 3D da printer'ın lastiğine bunu bağlayacaksın. tabii yani burada ustalarla onlar için uğraşacağız. Tabii. İşte kesme işlemi falan yapacağız. Zor bir proje abi yani. Bayağı zor bir proje yani. Çok zor bir proje. Şu an bir anlatırken hani insan zorlanıyor. Ben de anlamakta zorlanıyorum. Ya beni ayakta tutan şey gerçekten çok uzun bir proje. Yani bir Evet. zaman sonra bıkabiliyorsun da. Şimdi ben bazen dükkan açıyorum. Burada makineler birbirine girmiş. Savaş Tabii. alanı gibi. Şimdi Aynen öyle. gece elektrik gitmiş mesela. Geldiğinde tekrardan baskı bozuluyor. Aslında yazıcılarda devam özelliği var ama baskılar bozuluyor. O da kafasına dolanıyor. Ben bir gün geldim. Yazıcının kafası şey böyle kıvılcım çıkarıyordu. Çok tehlikeli aslında. Ya bırakayım bu projeyi falan diyorsun ama sonra işte gece yatarken aklına şey Evet. geliyor işte. Gıdıklıyor değil mi Supra'ya abi? İşte led far yaparım. İşte ne bileyim egzoz çıkışı falan yaparız. Ses koyarız, teyp koyarız derken insanın hoşuna gidiyor. Peki rengi boyası nasıl olacak abi? Şimdi bu direkt printerden çıktığı haliyle onun yani bitmiş halinin rengini ne yapmayı planlıyorsun? Bitmiş halinin rengini ben aslında siyah düşünüyordum ama siyah böyle fuarlarda güneş altında Evet. kaldığı zaman çok ısınır diye düşündüm. Çünkü plastik her ne kadar dayansa da uzun vadede Evet. işte gevreme yapar, bir şey yapar. Ben dayansın diye gri Line-X kaplatmayı düşünüyorum. İşte bazı detayları, jant detayları falan yine siyah kalır. Gri bence güzel. Yani çok şey anlatıyorsun abi ya. Hani böyle gri bence güzel. Hani sanki böyle yarım saatte kaldı, yarım saatte bitirecek gibi diyorsan. Bir yıl sürecek ve bunun birlikte rengi için de çok özel uğraşacaksın değil mi? Çünkü zımparalanması lazım. Üstüne boya atacaksın. O süreç öyle mi ilerleyecek? Şimdi bunun zımpara işlemini, işte macun işlemini kendim yapayım istiyorum. Çünkü çok özel bir araç ve çok detayları var aracın. Tabii. Şimdi buradaki bir ustaya verdiğinde o detayları kaybedebiliyor. Kesinlikle. Yani o detayı ben görüyorum ama usta görmüyor. Direkt oraya macunu vuruyor, zımparasını yapıyor, geçiyor. Ben aracın tüm orijinal detayları kalsın istiyorum. Ya bu tamponda bile şu an park sensörünün yerleri var. Sana Ya öyle evet söyleyeyim. abi görüyorum. Zaten bize birleşim yerlerinin trim parçalarının falan yeri var ya. Yani gerçek Direkt- bir araçtan tarama olduğu için o park sensörünün yerleri, işte alt lipin yerleri her şey birebir orijinal duruyor. Ben onların kaybolmasını istemiyorum. Zımparasını ben yapacağım. Direkt Line-X'e götürüp başında durarak ben kaplatacağım yani. Yani abi ben de çok heyecanlanıyorum. İnşallah bittiğinde de görürüz. İnşallah. Yani şöyle diyelim. Türkiye'de Supra'yı alamadık. Kendimiz üretelim. Biraz Bunu öyle videonun oldu. başına ekleyelim abi. Tamam. Satın alamadık kendimiz ürettik Satın diyorsun alamadık abi. kendimiz ürettik. Benim Yani peki abi Polo'nun tamponları da biraz sıkıntılı. Onu da bir el atar mısın? senin Polo'yu direkt makyajlı bir hale getirelim. Bence body kit falan yapalım. 2023 kasaya çevireceksin yani direkt Ya abi. bence direkt sana özel bir tasarım olsun. Güzel abi Bizim süper. işin o yanı güzel. Bunun Şimdi- sözünü aldım bak. Bir yıl sonra gelirim abi. Tamam. Şimdi senin aracı tararız. Bilgisayar üzerinde ona güzel bir body kit yaparız. Beğendiğim modeli direkt üretip takarız mesela. Hem sana Süper özel olmuş abi olur. ya. Mesela o çok güzel bir şey. Yani evet bunu sen kendi otomobilden uyguladın zaten. Ya değil ben mi? Mini Cooper'a öyle yaptım. Şimdi ben body kit almak istedim. Soruyorum. Biri diyor 50 bin lira, biri diyor 60 bin lira. Ya dedim ben bunu kendim üretirim. Niye para vereyim? Ondan sonra ben o tamponu gittim İstanbul'da taradım birinden söküp. Sağ olsun biri yardımcı oldu bana. 2800 liraya falan ön arka tamponu ve boyası içerisinde ben o işi bitirdim. Normalde ne kadar daha peki?
Yani ortalama 50.000 liraya falan geliyor. Vay be abi. Yani mükemmel bir oran ve birebir duruyor daha. Ben gördüm. Hani siz bana demiştiniz önceden böyle böyle yaptık diye ama Evet. birebir duruyordu yani. Ya bu iş benimle bütünleşti. Benim çok hoşuma gidiyor. Ya biliyorsun ben düğünümde bile işte bu masa süslerini, işte perde Evet. arkası yazılarını kendim ürettim. Evime de misafir etmiştim Mert'i. Evde de görmüştüm. Evet. Kitaplıklar, avizeler ben hep 3 boyutlu yazıdan yaptım. Çok hoşuma Ya gidiyor. bunu işte hayatına entegre etmişsin abi Evet aslında. ya Bu bir sistem. şeyi almak yerine kendim üretmek çok hoşuma gidiyor. Ya birebir taklit etmiyorum ama mesela işte bir kitaplık var. E, Ben bunu diyorum işte şu tarzda üreteyim. Mesela daha hoşuma gidiyor. Hem bana özel olmuş oluyor hem kendim üretmiş oluyorum. Peki gece yatarken abi ben bir şey basayım diyor musun mesela? 2012 Fiesta Sağ ön kapı kolu basayım diyor musun? Öyle demiyorum ama kendime özel şunu yapayım bunu yapayım diye farklı projeler geliyor. Hiç gece yataktan kalkıp bunu bastığın oldu mu abi? Zaten ben küçüklükten beri öyleyim. Mesela 10 yaşımda bile evde kalkardım bir Evet. şey çizerdim. Annem ne yapıyor bu saatte? Yapsana herhalde gecenin 3'ü Ama olmuş. işte abi bu sökerek merakla başlıyor değil mi? Çok şeyde bozmuşsundur mesela. Ya ben aldığım hiçbir oyuncağı sağlam kullanamadım mesela. Uzaktan kumandalı araba alırdık. Ben onun motorunu söker sakız kutusuna takardım mesela. O arabayı öyle sürmezdim. Hep böyle bana özel olması lazımdı. Yani o arabayı biri tasarladığı için ben onu sevmiyorum. Onu alıp başka bir şeye entegre etmem lazımdı. Ben Çok oyuncakçıya güzel bir şey gittiğimde yani. o arabayı araba olarak görmüyordum. İşte şu motoru takmışlar ben motoru kullanabilirim. Şuna Evet. koyayım falan diyorum. Mesela ve benim de projem merakım bu şekilde başlamış oldu. Peki abi bu bir yıllık süreç böyle sen parça parça gideceksin monte ede ede. Yani Evet. büyük bir ihtimalle 6 ay sonra ben buraya geldiğimde otomobilin yarısı şurada falan olmuş olacak değil mi? Yani elektrik motorunu... Ana şasi olarak yürütebilir miyiz? Ana motorunu koymayız ama ana şasisi bitmiş olur plastik aksamı. Üzerine binip oturabiliriz. Hani tam detaylarını görebiliriz ama elektrik motoru olmaz elimiz üzerinde. Çünkü Yani- elektrik motorunu son 2 ayda bitirmeyi Ama düşünüyorum. yani senin hedefin ileri ve geri işte direksiyon dönebilen normal bir otomobil gibi ilerlemesi Normal bir değil mi? elektrikli araba olacak. Yani Çok şey konuşuyorsun piyasada abi. gördüğümüz normal bir elektrikli araba olacak. Ya benim bir de şu zorluğum var. Şimdi şu an piyasadaki çoğu elektrikli araba bildiğin gibi küçük Evet. model. Bu gerçek modelli bir araba olacağı için biraz zorlayacak açıkçası. O yüzden Yani bir evet zorluğumuz abi oldu. birebir ölçekli bahsettiğim şey yani Supra'nın aynısı demek. Yani birebir ölçek öyle oluyor değil mi abi? Tabii, Mantıken aynen. birebir ölçek bu oluyor. Yani Ya şu piyasadaki Tampon- çoğu arabanın tamponundan baya büyüktür. Hatta Mini Evet. Cooper'ın tamponuyla şey yaparız. Karşı evet, karşıya bayağı büyük getiririz. duruyor abi. Mini Cooper'ın tamponunu ben ürettiğimde biliyorsun işte bayağı ilgi almıştı nasıl ürettim falan diye. Mini Cooper'ın tamponu bunun yanına koyunca küçücük kalıyor. Evet. Peki abi ben yapacağına inanıyorum çünkü yani tampon ürettiysen arabayı da üretebilirsin diye düşünüyorum. Bundan sonraki hedefin ne? Uçak yaparım falan diyebilir misin abi? Ya bundan sonraki hedefim biraz şeylere merakım var. Plastik üretimini bitirdikten sonra bu beton döken yazıcılar var. Belki görmüşsündür. Yok hiç görmedim abi. Onlarla işte böyle minyatür evler yapıyorlar. Hatta daha büyükleri var. Onlarla evler falan yapıyorlar mesela. O çok ilgimi çekiyor. Küçük bir onun yazıcısını yapıp o şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Belki bir gün evde yaparız. Evde yapabilirsin. Evde abi yaparız mantıken belki. evde yapabilirsin. Evet doğru. Bir Yani. villa yapabilirsin abi aslında. Yani olabilir evet. Belki o villa- sektöre de Ki biz zaten gireriz. İstanbul'da benim yanıma geldi bir minyatür bir ev yapmıştın yani. Sonuç olarak ölçeği sende varsa onu büyütüp yapabilirsin. Yani o çok tatlıydı ama Evet. belki bir villa tipi bir şey yapılabilir yani güzel. Mesela işte evi kendin dizayn edersin, bilgisayarda Evet. çizersin. Ben burada otururum güzelmiş deyip üretebilirsin mesela. Yani abi söylediklerim beni çok heyecanlandırıyor. Ben geleceğim. Her 2 ayda bir gelmek istiyorum İnşallah buraya. her zaman bekliyorum. Seni kendi kanalda misafir ettiğin için hem kendi adıma hem senin adına teşekkür Ben de ediyorum çok gurur kendime. duydum. Ben de çok teşekkür ederim. Abi o zaman bundan sonraki süreçler için bizim sosyal medya hesaplarımızı takip etsinler. Tabii ki aynen. Instagram'dan zaten sen YouTube'a haftalık sürekli olarak atacağım. içerik hani işte bugün bunu yapacağız, bugün buna başlıyoruz diye içerik şey yapacaksın. Yani bu Tabii, işin tabii. merakları senin Instagram hesabını, kendi hem şahsi hesabını hem de Aynen. Junior Bulus hesaplarını takip edebilirler. Zaten YouTube'dan da abi olabildiğince içerik üreteceksin bu süreçte. Evet yani Biz de- YouTube'dan biraz uzak kalmıştım ama bu süreçte Evet. haftalık içerik üretmeyi düşünüyorum. Hem insanların merakı gitsin hem ilerleyişi görsünler diye. YouTube'da görüşelim o zaman. Aynen öyle o zaman. Biz bir sonraki videoda ben de olmaya çalışacağım abi. Bu sürecin İnşallah. içinde ben de olmayı çok istiyorum çünkü çok heyecanlandıran bir şey beni. Teşekkür O zaman ederim. diğer videolarda görüşmek üzere diyelim değil mi abi? Tabii ki. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.